Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında, asla erime olmayan çok lezzetli kayısı reçeli tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 2,5 kilo kayısı kullandım. 6 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, yarım çay kaşığı limon tozu, 1 tatlı kaşığı tereyağı kullandım. 2,5 kilo kayısıyı güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kayısıyı bıçak yardımıyla ikiye kesiyorum. Daha sonra içerisindeki çekirdeği çıkartıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu kayısıları alırken çok yumuşak kayısı almayın. Kayısılarınızı yumuşak alırsanız reçelinizde erime olur. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kayısılarımızın hepsinin ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarttık. Kayısının içerisinden çıkartmış olduğumuz çekirdekleri kırıp tadına bakıyoruz. Eğer acı ise kesinlikle kullanmıyoruz. Acı ise reçelinize kesinlikle koymayın, ekşimi olur. Genişçe bir tencerenin içerisine 6 su bardağı toz şekerini koyuyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 2,5 su bardağı suyu koyuyorum. Ocağımızın altını açıyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırarak kaynatıyoruz. Eğer karıştırmazsanız şekerinizde yanma ve yapışma olur. O yüzden şekerinizi karıştırarak kaynatmaya özen gösterin. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şeker erimeye başladı. İçerisine yarım çay kaşığı limon tuzunu koyuyorum. Ben limon tuzu kullandım. İsterseniz sizler yarım limonu suyunu da sıkabilirsiniz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra dakika tutuyoruz. 20 dakika boyunca şerbetimizi kaynatıyoruz. ...20 dakikanın sonunda şerbetimiz çok güzel bir şekilde kıvam aldı. İçerisine çekirdeklerini çıkartmış olduğumuz kayısıları ekliyoruz. Yaptığımız bu yöntemle kesinlikle kayısılarımızda erime olmuyor. Çok fazla karıştırma işlemi yapmadan şöyle bir kayısıları düzeltiyoruz. Kayısıların hepsinin şerbet görmesini sağlıyoruz. Bu reçeli yaparken mümkün olduğu kadar geniş tencere kullanın. Böylelikle kayısılarınız üst üste gelmez, çok rahat bir şekilde pişer. Reçelimiz kaynamaya başladı. Çok yumuşak hareketlerle kenarlarından ortaya doğru karıştırıyoruz.
Kaynamaya başlayan kayısı reçelini 30 dakika boyunca pişireceğiz. Arada bir de kaşık yardımıyla bu şekilde hafif hafif hareketlerle karıştırıyoruz. ...3-4 dakika boyunca bu şekilde kaynayan reçelin içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağı sayesinde çok fazla köpüklenmeyi engellemiş olacağız. Çok fazla köpüklenme olmadı fakat yine de kenarında birikmiş olan köpükleri kaşık yardımıyla alıyorum. ...25 dakikanın sonunda reçelimizi kontrol ediyoruz. Servis tabağının üzerine birkaç damla reçelin suyundan damlatıyorum. Daha sonra tabağı sağa sola çeviriyorum. Eğer şerbetinin akışkanlığı yavaş ise reçelimizin kıvamı tam olmuş sayılır. Ya da şöyle bir test yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı reçelin suyundan servis tabağının içerisine koyuyorum. Soğuduktan sonra parmağımla çizik atıyorum. Atmış olduğum çizgi kaybolmuyorsa reçelin kıvamı tamam olmuş sayılır. Reçelde biraz akışkanlık var, o yüzden 5 dakika daha kaynattım. Toplamda 30 dakikanın sonunda reçelimiz artık hazır. Ocaktan almış olduğum reçeli ilk olarak servis tabağına alıyorum. Kavanozlama işlemine geçtikten sonra bu reçelimiz de soğuyacak, sizlere kıvamını gösterebileceğim. Servis tabağına koymuş olduğum reçeli soğuması için kenara koyuyorum. Reçelimiz hala çok sıcakken kavanozların içerisine koyacağız. Kavanoz şişelerini güzelce yıkadım ve kuruladım. Ağız kısmına honiyi koyuyorum, kavanozun ince kısmına kadar dolduruyorum. Şu anda reçelin kıvamı sizler için çok sıvı gözükebilir. Fakat soğuduğu zaman tamamen kıvamını alacak ve çok güzel olacak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kavanozların hepsini bu şekilde doldurdum. Kenar kısımlarını kuru bir peçete ile temizliyorum. Bu tarifimden 3 adet 500 mililitrelik kavanoz, 2 tane de 250 mililitrelik kavanoz reçelim oldu. Kavanozları kapatırken daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Böylelikle reçellerimizi vakumlamış olacağız ve hiçbir şekilde bozulmayacak. Reçellerimiz hazır. Soğuduktan sonra hemen afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Asla erime olmayan, tam ölçülü, tam kıvamında gerçekten çok güzel reçel elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.